sunlight. If I build a raft, will you stay with me then and fall in love all over again? Sen ne istiyorsun? Niye ağlıyorsun? Bu bebek derdini söyleyemiyor. Yaprak yapışmış, pis kokuyor. Bana bırak Joshua. Onun ilgiye ve sevgiye ihtiyacı var. İşte bak. Nasıl da mutlu. Adventure Time serisinin ana karakterlerinden biri olan Finn o diyarına nasıl geldi? Aslında Finn'in gerçek ailesi nerede ve kimlerdi? Joshua ve Margaret Finn'i nasıl buldu? Evet, bugün sizlerle birlikte tüm bu konuları konuşacağız, ancak videomuza geçmeden önce like atmayı, kanalımıza abone olmayı ve bildirimler butonuna basmayı unutmayalım. Ayrıca bana ve kanalıma destek olmak adına videolarımıza hype puanı gönderebilirsiniz. Evet, eğer hazırsanız hemen videomuza geçelim. Ev gibi. Öyleydi. Kendine Uğur'da iyi bak. Yaban mersini yerken dikkatli ol. Fazlası karnını ağrıtır. Gemin menzilden çıkıyor. Hop! Adventure Time evreninde Finn'in o diyarına nasıl geldiği ve gerçek ailesinin kim olduğu seride parçalı şekilde anlatılan ve keşfedilmesi izleyicilere bırakılan bir hikayeydi. Şimdi sizlerle birlikte seride verilen ipuçlarını derleyerek Finn'in geçmişine ve o diyarındaki yolculuğuna derinlemesine bir göz atacağız. Öncelikle Finn'in o diyarına gelişinden ve gerçek ailesinden bahsedelim. Finn aslında o diyarında doğmuş bir insan çocuğuydu. Gerçek ailesi annesi Minerva ve babası Martin Mertens'ti. Ancak Finn'in ailesi birbirinden oldukça farklı karakterlere sahipti. Finn'in annesi bir doktordu ve oldukça şefkatli bir insandı. Minerva insanlar için çalışan bir sağlık görevlisiydi ve Finn'in güvenliği için her zaman büyük bir hassasiyet gösteriyordu. Ancak bir dizi olay sonucu Minerva kendini ve bilincini oradaki insan adasındaki bir yapay zeka sistemine aktarmak zorunda kalmıştı. Bu durum onun fiziksel olarak Finn'in hayatından çıkmasına neden olmuştu. Finn'in babası Martin ise ahlaki değeri pek güçlü olmayan bencil bir adamdı. Martin, Finn daha bir bebekken sorumsuz bir şekilde onu terk ederek o diyarına kaçmıştı. Ancak Martin'in bu davranışı yalnızca bencillikten kaynaklanmıyordu. Finn'in o diyarına gelmesine yol açan talihsiz olaylar zincirinde Martin'in sorumluluklarından kaçmasıyla başlıyordu. Peki Joshua ve Margaret Finn'i nasıl buldu? Finn'in Joshua ve Margaret tarafından bulunması ise oldukça duygusal ve aynı zamanda trajik bir olaydı. Bir gün Joshua ve Margaret, yani Jake'in ebeveynleri, ormanda gezinirken ağlayan bir bebek sesi duyuyorlar. Bebeği bulduklarında Finn'in devasa bir yaprağın üzerinde olduğunu görüyorlar. Bebek Finn yalnız ve savunmasız olduğu için bu insan çocuğunu yanlarına alıyorlar. Demin de dediğim gibi Joshua ve Margaret hiç tereddüt etmeden Finn'i yanlarına alıyor ve onu büyütmeye karar veriyorlar. Joshua ve Margaret Finn'i Jake'le birlikte kendi çocukları gibi büyütüyorlar. Jake'le Finn'in kardeşlik ilişkisi bu temelden dolayı oldukça güçlüydü. Finn her zaman Joshua ve Margaret'ın biyolojik oğlu olmadığını bilse de onları gerçek ebeveynleri gibi sevmişti. Onların Finn'e olan sevgisi ve rehberliği Finn'in kahraman ruhunu geliştirmesinde çok önemli bir rol oynamıştı. Finn'in ailesiyle ilgili en büyük zorluk hem biyolojik ailesini hem de onu büyüten ailesini anlamaya çalışmasıydı. Finn, Joshua ve Margaret'ı her zaman ebeveyni olarak görmüştü. Ancak gerçek ailesini bulma arzusu serinin ilerleyen bölümlerinde daha belirgin bir hale gelmişti. Özellikle Minerva'nın insan adasında olduğunu öğrenmesi Finn için duygusal bir dönüm noktası olmuştu. İnsan olduğunu zaten biliyordu ve bir ailesi olduğunu öğrendiği zaman Finn'in kimlik arayışı derinleşmişti. Martin'le olan karşılaşmaları ise Finn için genelde hayal kırıklığı ve üzüntüyle sonuçlanmıştı. Martin'in bencil ve kaçamak tavırları Finn'in ailesine dair sevgi belirtilerini boşa çıkartmış ve onu bir şekilde kendi yolunu çizmeye itmişti. Finn sonunda biyolojik bağların değil, seçilmiş ailenin, yani Jack ve dostlarının daha önemli olduğunu farkına varmıştı. Finn'in hikayesi temelde ailesiz bir çocuğun sevgi dolu bir yuva bulma ve kendi kimliğini keşfetme yolculuğuydu. Baktığımızda Joshua ve Margaret Finn'in biyolojik oğulları olmasa da ona sevgi, koruma ve yön sağlamışlardı. Finn'in gerçek ailesiyle olan hikayesi ise bir yandan kökenlerine dair sorulara cevap bulmak, diğer yandan da hayal kırıklığıyla başa çıkmak üzerine bir yolculuktu. Seri boyunca Finn'in hikayesi aile bağlarının yalnızca kan bağıyla sınırlı olmadığını, insanın kendine bir aile seçebileceğini ve bu bağların en az biyolojik bağlar kadar güçlü olabileceğini gösteriyordu. Finn hem Joshua ve Margaret'a hem de Jake'e duyduğu sevgiyle güçlü bir karakter
karaktere dönüşmüş. Bu sayede O diyarının en cesur kahramanlarından biri olmuştu. Evet dostlarım, bugün sizlerle birlikte Adventure Time serisinde Finn O diyarına nasıl geldi? Finn'in gerçek ailesi neredeydi ve kimlerdi? Joshua ve Margaret Finn'i nasıl buldu? Tüm bunları konuştuk ve umarım videomuzdan keyif almışsınızdır. Her zaman olduğu gibi bu tarz videoların devamı için videomuza like atmayı, kanalımıza abone olmayı ve bildirimler butonuna basmayı unutmayalım. Ayrıca bana ve kanalıma destek olmak adına videolarımıza hype puanı göndermeyi unutmayalım. O zaman bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.